diye göstermeyin. Söyleyecek bir şey yok. Görüyorsunuz. Bayıldım. Vallahi bu defa haklı çıktılar arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu ya. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine efsane bir videoda birlikteyiz. Saçlarımın dip boya zamanı geldi. Gördüğünüz üzere çok az görünse de tam zamanı. Çünkü bir önceki dip boyamamdan çok memnun kaldım ve biraz daha uzarsa şu uzayan bölümlerin, dipten uzaklaşan koyu saçların turuncu kalacağını artık biliyorum. O nedenle bir an önce boyamak istedim. Benim rutin işlemim bu. Artık fixledim. Yani saçlarımı böyle tamamen sarı yaptıktan sonra, tamamen sarı derken arkalarım hala siyah. Burayı daha sonra açıcıyla yapacağım çünkü. Ama buralarımı bir sürü oryal denemeleri, boya denemeleri yaparken full sarı kullanmaya başladım. O nedenle diplerden böyle çıkan bant görüntüsünü de hiç sevmediğim için gördüğünüz üzere kötü görünüyor. Yüzüm zaten uzun, daha da uzun gösteriyor. Bu biraz daha uzadığı zaman daha da çirkin görünüyor. O nedenle artık dip boyaya mecburum. Sanıyorum 15 gün kadar oldu ya da 20 gün. Bilmiyorum, bir önceki videonun tarihinden bakarız ama hiç önemi yok. Çünkü şu görüntü benim sinirlerimi bozmaya yetiyor. Şunu şöyle ayırdığım zaman hadi bir derece idare ediyor ama şöyle topladığım anda canım sıkılıyor. Bu dip boya da ya son dip boyam olur ya da bir tane daha yaparım. Sonra diplerimi tekrar koyuya dönerim diye düşünüyorum. Çünkü yaz geldi ve ben sürekli böyle açıcılı dip boya kullanmak istemiyorum. Hangi boyaları kullanacağım? Palette'nin en sevilen ve viral olan 10.1 küllü açık sarıyı kullanacağım. Bir de 12.21 gümüş sarıyı kullanacağım. Bu ikisini birebir ölçüde karıştıracağım. Sadece ön bölümlerini uygulayacağım için. Yani şu arkam toplu olduğu için. Buraya benim toplamda bir paket yetiyor. Bunun yarısını ve bunun yarısını karıştıracağım ve kullanacağım. Çok yeterli bu. Fakat denemek için hani çok öneriyorlar ya böyle deli deli. Ay muhteşem oluyor, mutlaka yapın diye. Bir önceki videoda herkesin bütçesi yetmeyebilir diye kullanmadığım Igora'nın meşhur 0.22'sini kullanacağım arkadaşlar. İçine bir mercimek tanesi kadar atacağız. Not da olabilir. Bilmiyorum şu anda. Bir tane kapak fotoğrafı verelim önce. Hemen boyalarımı hazırlamaya geçiyorum. 10.1'imi açıyorum. 10.1'den artık biliyorsunuzdur ama bir tüp boya çıkıyor. Bir eldiven çıkıyor. Eğer çalmadılarsa. Bir bakım kremi çıkıyor. Boyayı yıkadıktan sonra kullanıyorsunuz. Boya yıkama ile ilgili de bir şey söyleyeceğim. Onu da deneyeceğim bugün. Bir de oksidan çıkıyor. %9'luk yani 30'luk oksidan. 10.1'den çıkan bunlar. 12.21'den de yine aynı şekilde bir tüp boya çıkıyor. Bir tane oksidan çıkıyor. Oksidan bunda farklı arkadaşlar. %12'lik yani 40'lık oksidan. Bu daha kuvvetli bir oksidan. Yine çalmadılarsa bir eldiven çıkıyor. Yine bakım kremi çıkıyor. Bir de işte kullanım şey çıkıyor ama bunu hiç okumuyoruz zaten. Şimdi bu iki ciciyi deniyoruz. Hemen kabımın içine boyaları boşaltmaya başlıyorum. 10.1'imi açtım. Şöyle tersiyle açıyorum. Buradan da kendime bakıyorum. Şöyle boşaltmaya başlıyorum içine. Yarım bundan. Artık öğrendim. Tam yarım nerede oluyor, nerede bitiyor biliyorum. Deli gibi bir koku var. Yarım koydum buna. Yarısı gitti. Yarım da 12.21'imi açıyorum. Yine tersiyle. Pıtık. Yine bunu da. Bayılıyorum. Tam bir meditasyon. Bugün sakinim, farkında mısınız? Bağırarak konuşmuyorum, şahane. Bu daha sulu diğerine göre, biraz daha cıvık bunun kıvamı. Bunu da yine yarım kullandım. İkisini de yarımşar kullandım. Oksidanın yarısını kullanacağım. Artık ben bunu bildiğim için yarısı neresi? Şu satıra denk geliyor. Bunu da hemen döküyorum. Şahaneyim, tam yarım. Ve bunun da yine %12'lik olanın, evet 40'lık olanı da döküyorum. Bunun oksidanı daha yoğun. Bakın boyası daha cıvık, oksidanı daha yoğun. Enteresan ya. Seviyorum bu işleri incelemeyi. Biraz daha döküyoruz. Artık o kadar alıştım ki arkadaşlar. Elim ölçek gibi oldu. Video çeke çeke. Bu arada Brezilya fönüm gördüğünüz üzere hakkın rahmetine kavuştu. Artık Brezilya fönü yok saçımda. Kısmen tabii eskiye göre inanılmaz sakin saçlarım ama çoğu gitti. Yani neredeyse hiç kalmadı. Yeni bir Brezilya fönü arayışındaydım. Bulduğum gibi, bakalım, bir türlü ürünü inceleme fırsatım olmadı ama yakın bir zamanda içinde zararlı madde olmayan bir Brezilya fönü videosu gelecek. Ben deneyeceğim en azından. Böyle döktüm bunları. Hemen karıştırıyorum. Bir önceki videomda 10.1 ile 12.21'i karıştırmıştım. Bunda unutuyordum az kalsın. İçine 0.22'nin şu minik ayrıntıyı da göstereyim. Ben daha önce açmıştım. Eğer ucu renk değiştirdiyse ucunu mutlaka alın arkadaşlar. Çok fazla yeşillik mavilik yapıyor. Ben şu kadarcık koyacağım.
Görebiliyor musunuz? Şu kadarcık koyacağım. Çünkü bir o kadar daha koyacağım. Şöyle. Hiç gerek yok bana kalırsa. Ama muhteşem oluyor. Mutlaka koyun falan demişler. Yani 12-21'deki o küllülük aslında şahane bir renk çıkartıyor. Çünkü bu da küllü aslında ama yani göreceğiz bakalım. Doğru önerimi şöyle göstereyim. Hop. Bunları da içine alıyorum. Karıştırıyorum iyice. Bir önceki boyamada 0.22 kullanmamıştım ve boyayı yarım yarım hazırlamıştım. Bir bölümüne sürmüştüm. Önce daha sonra kalan bölümüne sürmüştüm. Yeniden boya hazırlayıp. Çünkü boya süreli bir şey. Yani 45-50 dakika bir süresi var. Ondan sonra çalışmayı durduruyor saçta. Oryal gibi değil. Oryal de yavaşlıyor ama devam ediyor. Boya tamamen duruyor. Açmayı bırakıyor aslına bakarsanız. Açıcılı boyalarda biraz daha uzun olabilir. Bu defa öyle bir zahmete girmek istemiyorum ama ne yapacağım? Sürüşümü değiştireceğim. Sağdan sola doğru gitmeyeceğim de çerçeveden başlayıp arkaya doğru gideceğim. Yani matematiksel olarak işe yarar diye düşünüyorum. Çünkü saç biraz da ısıyla açılıyor. Burada aşırı kokuyor ve önümde cam açık. Gözlerim yandı. Bu boyalar palettenin en güzel, en iyi sonuç veren boyaları. Kedi bu. Birazdan martı da duyarız. Ne yapsın, yalnızlık işte çok zor. Bahçede kediler vardı arkadaşlar. Onlara bakıyor buradaki apartman sakinleri. Yani hayvanlar işkenceden falan yok. Hayvanlar zevkten bağırıyor 7/24. Böyle bir durumları var. Çok katı değil. Çok cıvık da değil. Vallahi tam bölmüş. Muhteşemim ya. Özellikle Igora 0.22'nin iyice boya karışması gerekiyor ki öbek halinde bir yerde mavilik, bir şeylik, grilik, yeşillik her neyse yapmasın diye. Şimdi çok hızlı olmam gerekecek. Boyanın etkisi geçmeden çıtır çıtır sürmem gerekecek. Önlerimin daha açık olmasını istediğim için ben önlerden arkalara doğru gideceğim. Hemen şöyle tuttum. Çerçeveye başlıyorum. Hava çok sıcak. Hava sıcak olduğu zaman biliyorsunuz boya çok daha fazla açar. Bunu böyle yaptık ama arkalara giderken alnımıza gelecek. Bunu düşünemedik. O yüzden sürüş şeklini birazdan değiştireceğim galiba. Böyle sürmek çok zor olacak. O yüzden sadece ön sırayı bari böyle geçeyim de çerçevem iyi açılsın. Ve tabii eldiven de takalım mesela. Eldiven de lazım bir şey. Her şeyi sondan yapmaya başlamam. Yine harika. Yaz çok geç geldi. Mevsimlerin bu kadar kayması çok can sıkıcı. Haziran bitiyor ve sanki Mayıs'tayız. Enteresan gerçekten. Şu ön sırayı sadece dediğim gibi yapayım. Arkalara geçeceğim çünkü böyle olmayacak bu iş ya. Bütün boya alnıma gelecek böyle. Şuraları da indireceğim bu arada. Daha önceki turuncu yerleri de biraz alsın diye. Şu çerçevenin de yine şurasını alacağım. Saçlarımı bu boya yıpratıyor arkadaşlar. Çünkü tenime değiyor. Açıcıyla saçlarımı açtığımda kendi saç renginin üstüne bu işlemi yaptığım zaman böyle saçlarım yıpranmıyordu tabii ki. Şu anda bütün kimyasal saç diplerime değiyor. O yüzden ben yakın bir sürede tekrar diplerimi kendi rengime yakın küllü bir renge çevireceğim ki zaten denize gireceğiz vesaire, yani abajur gibi gezmek istemiyorum. Bronz tende çok açık renk saç çok komik durabiliyor. O yüzden diplerimi ben bir miktar koyultacağım yeniden. Belki de bunları pakete alırız. Hiç bilemiyorum şu anda. Bazı bölümleri dipten sarı geliyor gibi olur. O anki ruh halime göre yapacağım. Şimdi normal sürüş sistemine geçeyim ben. Çünkü böyle başa çıkamayacağım. Şu turunculuklara da getireceğim arkadaşlar. Birazcık indireceğim ki 0.22 iyice mavi yapsın.
Yetmez diye düşünmüştüm ama yetti arkadaşlar. Önemsemeyince daha güzel oluyor her şey ya. Ben çok önemsediğim zaman çok iyi sonuçlar çıkmayabiliyor. Bunu valla hiç önemsemedim. Yalan yok. Diğer videolarıma bakarsınız. Boya videolarında gayet net her şeyi anlattım. Doğru düzgün uygulama yaptım. Tabii ki o bilgiler de çok kıymetli. Onları da bilmek lazım. Ben de nihayetinde o bilgileri çiğneyerek bir şey yapmıyorum ama çok da titiz davrandığım söylenebilir mi? Boyam şöyle bir şey kaldı. Şimdi bununla tekrar çerçeve geçelim şöyle. İyice mavi olmuş çünkü 0.22 de koyduk. Olsun. Yani 3-4 yıkamada çıkıyor. Benim renklerle ilgili bir problemim de yok açıkçası. Her şey nizami olmak zorunda değil bence. Özellikle şu oryalle açılmış olan bölümlere getirirseniz zaten mavi olur. Bizim amacımız dip boyada koyu renkleri turuncu azaltıcı boyayla denemekti. Denedik. Diğer yerlere ben kendi inisiyatifimle sürdüm. Siz sürmeyin. Şimdi biri kesin videoyu tam izlemez, oraya yazar. İşte oralara sürdün ama şöyle oldu falan diye. Buraları dinlemiyorlar çünkü geçiyorlar yani. Benim bu videoda tek merak ettiğim şey 0.22'ye gerçekten böyle olağanüstü gerek var mı? Çünkü ben çok memnun kaldım bir öncekinden. 0.22 de öyle ucuz bir boya değil. Çok güzel bir boya. Evet, küllülük katıyor. Evet ama biz kuaför değiliz. Böyle bir sürü boya karıştırıp da küllü için onun içine sıkan insanlar değiliz. Çok gerektiğini düşünmüyorum. Sürekli bir şey satın alıyoruz. Az ürünle, daha uygun fiyatlı. Zaten market boyaları deniyoruz. Bu videoları da evlerinde insanlar kendilerine uygun fiyatlı, bütçelerine uygun bir şeyler yapabilmek için, değişiklik için izleyip kendilerine uygulama yapıyor. Bunu unutmamakta fayda var. Muhteşem sonuç isteyen zaten kuaföre gitsin. Yani bir kuaför gibi asla yapamazsınız arkadaşlar. Kuaför gibi kuaförlerden bahsediyorum. Onların yeri dolmaz. Onlar muhteşemler ve iyi ki de varlar. Ben de bu açıcı ve boya videoları serisinin çoğunu zaten hem Türkiye'den hem de yurt dışından birçok kuaförün eğitim videolarını izleyerek öğrendim. Çok bir şey öğrendim mi? Hayır. Bunun eğitimini de almadım. Ama olabildiği kadar öğrendim. Etkisini çabuk kaybetmesini engellemek için ikiye böleceğim. Bitmiş zaten. Şöyle kapatıyorum. Şöyle. Ne kadar bekleyeceğimi şu an ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bakacağım. Renk iyice maviye dönmeden yıkayacağım. Muhtemelen maviye dönecek. Ben buna hazırım. Siz de hazır olun. Hiç önemli değil böyle şeyler. Yani 55 dakika olmuş. Haber vermiyorsunuz. 55 dakikada bu kafa ne hale gelmiştir acaba? Mavi oldum mu? Şöyle göstermek istiyorum. Bayağı bakayım. Yani lila gibi olmuş şu anda. Diplerim falan açılmış. Şuraya da bakalım. Şöyle. Evet, saçım gayet lila gibi. Çok tatlı olmuş. Harika olmuş yani. Muhteşem ötesi olmuş. Şurası niye koyu kalmış mesela? Koyu mu kalmış? Yok. Bilemedim. Folyoyla kapattığım için, bakın buralar kuruduğu için koyu olmuş. Daha koyu kalmış. Buralar kurudu açıkta kaldığı için. Aslında yıkamam lazım. Ama ben şöyle bakalım. Diplerimize çok cici olmuş. Biliyorsunuz şu an üstünde boya olduğu için böyle görünüyor. Ama bunu yıkadığım zaman neye döneceğini biliyorum. Makyaj videoları için denediğim bütün ürünler şu an yüzümde ve komik görünüyorum. İdare edin ne olur. Yok, riske girmeyelim. Yıkayalım. Yıkayıp geleyim. Bu defa riske girmiyorum bakın. Normalde beklerdim. Beklemiyorum. Şimdi arkadaşlar ben şampuan kullanmadım. Bir videoda yine bu videolar beni mahvetti. Bir videoda bir hanımefendi dedi ki bu açıcılı boyaları kullandığım zaman şampuanlamıyorum saçımı. İyice duruluyorum. İyice duruluyorum ve saç kremi yapıyorum. Daha çok dayanıyor o küllü rengi dedi. Ben de onu da deneyimlemek istedim. Doğru olabilir çünkü o tarz bir şey yaptığımı hatırlıyorum geçmiş zamanda. Muhtemelen de doğrudur. Çünkü şampuanı o boyayı hemen akıtacak. Belki sabitlenmesi için birkaç gün gerçekten işe yarıyor olabilir. Yüzümde fondöten var ve fondöten çıkıyor sildiğim zaman, boya çıkmıyor. Şampuanlarsanız çıkar ya da asetonla çıkarırsınız. O sorun değil. Ben de halledeceğim birazdan ama görmenizi istedim. Saça yaptığı küllülük işte bu renk nedeniyle oluyor. Normalde sadece 12-21 ve 10.1'i kullandığım zaman daha böyle mavi gibi, gri gibi bir şey çıkıyordu ama bu lila'ya çevirdi. Bakacağız bakalım ne yapmış. Şuralarda ben grilikler görüyorum. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Kurutayım saçımı. Nefis olmamış mı?
Ben çok beğendim. Yani oradan koyu koyu görünüyor. Şurada grilikler var biraz arkadaşlar. Onlar gittiği zaman işte burası gibi olacak. Yani 4-5 yıkamada şahane olacak ki şu anda benim için sorun yok. Ben böyle bayıla bayıla gezerim. Çünkü böyle grilik de seviyorum. Vallahi bu defa haklı çıktılar arkadaşlar. Muhteşem oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Bayıldım. Tam da diplerimi koyuya çevireyim derken bu kadar güzel dip yakalamam harika oldu arkadaşlar. Eğer sarı kullanacaksanız saçınızı buyurun yapın. Diyecek hiçbir şey yok bence. Bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Benim dip boyam böyleydi. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım aradığınız bilgiye ulaşmışsınızdır. Abone olmayı, bir emoji de olsa yorum bırakmayı unutmayın. Kanala çok büyük destek olun. Haftaya yeni bir içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Her halinizde güzel olduğunuzu sakın unutmayın. Hoşçakalın.